Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel ve çok şık bir çanta modeli çalışacağız. Arkadaşlar ben şöyle yarısını ördüm. Tamamını beraber öreceğiz. Yine bu şekilde aynısından bir tane daha parça öreceğiz. Şöyle metal bir askı takacağız ve birlikte birleştireceğiz. Arkadaşlar yapımı oldukça kolay ve çabucak yapabileceğiniz bir model. Bir günde bir çanta örebileceksiniz. Hemen kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Şöyle şunu da alalım. Nako denim ipini kullandım. Çanta için ideal olduğunu düşünüyorum. Gayet kalın bir ip, koton bir ip. Hemen şöyle renk kodlarını da vermek istiyorum. Şu aslında sarı değil, hardalın biraz açık rengi. Hemen şöyle renk kodunu vermek istiyorum. Ekran kaydı alabilirsiniz. Diğerinin yine renk kodunu vereyim. Şu şekilde. Evet, ekran kaydı alabilirsiniz. Yeşilin maalesef elimde renk kodları mevcut değil. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına başlayalım. Hemen şöyle tığ numaramı da göstermek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullanıyorum. Arkadaşlar sarı iple başlıyorum. Bir tarafını şöyle renkli, bir tarafını da sadece tek renk yapmak istiyorum. Çift taraflı kullanabilmek adına. Ama rengarenk nasıl yapılacak onu da tabii ki anlatacağım. Evet arkadaşlar, öncelikle ipimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum. Tığımı halkamın içinden geçirip 2 tane zincir. Tığın başını doluyorum. Halkamın içine batıp 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Yani tekli trabzan yapıyorum arkadaşlar. Birinciyi yaptım. 2 3 4 5 sihirli halkamın ipini çekerek ortayı küçültüyorum. 6 ve 7 tane tekli trabzan yaptım. Sihirli halkamın ipinden çekip ortayı iyice küçültüyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada 3 zincirim var. Hemen popcornlarımı yapmaya başlıyorum. Tığın başını 2 kez doladım. Hemen önümdeki trabzan tepesine batıp önce 1, sonra 2 üçlü trabzan yapıyorum. Sonuncu ilmeği kapatmıyorum. 2 kez doladım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2 geri kalan ilmekleri tığımda bırakıyorum. Çektiğim zincirle beraber toplamda 6 kez bu işlemi yapıyorum. 4 oldu. 5 6 Evet, toplamda 1 2 3 4 5 6 tane trabzanım oldu. Son 7. trabzanı bir kez doluyorum. Tekrar aynı yere battım. Önce 1, sonra 2, geri kalanı tığımda ve parmağımla şu şekilde bastırıyorum. Tüm ilmekleri kapatıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığın başını bir kez doluyorum. Başta ve sonda şöyle bir kez doluyoruz. Hemen şöyle bakıyorum trabzan tepelerime. Hemen önümdeki trabzana battım. Tek tek tüm trabzanlara aynı işlemi yapacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Bir kez doladım. Önümdeki trabzana battım. Önce 1, sonra 2. Diğer
5 trabzanı 2 kez doluyorum. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2, 2. Bu işlemi 5 kez yapıyorum. Evet, şöyle göstermek istiyorum. İlk yaptığımızda beraber 4 oldu. 5, 6. Şöyle sayalım. 2, 4, 6. 7.'yi bir kez doluyorum. Battım. Önce 1, sonra 2 ve parmağımla şöyle öne doğru bastırıyorum ve tüm ilmekleri kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını doladım. Şöyle şunları şöyle çekersek arada kalmasın trabzanlarımız. Bir tane daha göstermek istiyorum. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. Önce 1, sonra 2. 2 kez doluyorum. Önce 1, sonra 2, 2. 2 kez dola. Normalde 5 tane üçlü trabzan başta ve sonda ikili trabzan yapmış oluyoruz. Evet, bu şekilde 4 oldu. 5 ve 6. 7.'yi bir kez doladım. Önce 1, sonra 2, parmağımla şöyle öne doğru ittirdim ve hepsini kapattım. 1, 2, 3 zincir ve bu şekilde toplamda 7 trabzanımız var. 7 tane de popcorn yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane popcornumu bitirdim. 3 tane zincirimi çektim ve ilk yaptığım popcornun tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şimdi öncelikle şöyle sihirli halkamı tamamen ortayı şöyle çekip kapattım ve hemen sihirli halkama daha ince bir tığla düğüm atmak istiyorum, çözülmemesi amaçlı. Şöyle hemen herhangi bir ilmeği düğümledim. Şöyle içten de biraz saklayacağım, sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Şöyle buradan keseceğim. Evet. Şöyle ortayı kapatmış olduk. Şimdi burada bir zincir çektim. Bakın tam şöyle net miyiz? Evet. Popcorn'un tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Daha sonra 2 zincirlik bölüme bir tane sık iğne. Popcorn tepesine 2 tane sık iğne. 1, 2. Tek iz gördüğünüz şu 3 zincirlik bölüme sadece bir tane, popcorn tepelerine 2 tane. 1, 2 tane popcorn tepelerine. Şöyle burayı kesmeden yapmak istiyorum. Tam zaten popcorn tepeleri belli, batacağımız yerler. Zincirin de hemen şöyle ara boşluğuna batırıyorum. Popcorn tepesine 2, ara boşluğa 1. Popcorn tepesine 2, ara boşluğa 1 ve bitişe geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum.
kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada ilk sırayı yapmış olduk. İkinci sırada eğer renk değiştirecekseniz ben şöyle ekleme yapmıyorum arkadaşlar, onu söylemek istiyorum. İpimi koparıp yeniden bağlıyorum. Burada bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen diğer rengime geçiyorum. Bunu tek renk öreceğiz ama geçişleri de göstermek istiyorum. Bakın ikinci rengime şöyle bir düğüm attım. Nereden? Herhangi bir şöyle popcorn tepesinden başlayabiliriz. Şöyle ipimi sabitliyorum ve yeni rengime geçiş yapmış oluyorum. Şu arkadaki ipi de arada yürütüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 2 kez doladım ve bu şekilde devam ediyorum. Yani ip değişimimiz bu şekilde arkadaşlar, ama ben şu anda ipimi değiştirmeyeceğim için bu şekilde devam edeceğim aynı renkle. Ben hemen burada devam ediyorum. Burada 3 zincir çekiyorum. Hemen 2 kez tığın başını dolayarak dibine batıp popcornlarımı yapmaya başlıyorum. Yine 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yarım yarım. Geri kalan hep tığımda. Popcornlar az önce gösterdiğim gibi kesinlikle değişmiyor. Model bitene kadar hep aynı şekilde ilerliyor. Evet. Şöyle 4 oldu. 5 toplam trabzanları sayıyorum. 2 4 5 6 2 4 6 bir kez doladım ve 2 trabzan yapmış oldum. Şöyle elimle ittiriyorum. Hepsini kapattım. 1 2 3 tane zincirimi çektim ve artık burada popcornlarımızı şöyle yapıyoruz. Bakın, bir tane trabzan atlayıp ikinciye batarak yapıyorum. Aralarında hep boşluk olacak. Bir tane sık iğne boşluğu olacak. Bakın. Şöyle kenara da çekelim. Trabzan atlamamak amaçlı. Şöyle birinci değil, ikinciye battım. Popcorn yapıyorum. Evet. İlk kez doladım. Üçüncü. 4 5 6 7. bir kez doladım, battım. Önce bir, sonra 2, şöyle öne doğru bastırdım parmağımla ve tüm ilmekleri kapattım. 1 2 3 zincir. Tığın başını burada bir kez doluyorum ve bakın, hemen önümdeki sık iğneye değil, onun yanındakine batarak, yani bir tane sık iğne atlıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Evet, şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk 1 2 3 4 5 6 7, ikinci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane popcornumuz olacak. Sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda 2 4 6 8 10 11 tane popcornum var. 3 tane zincir çekiyorum ve ilk yaptığım popcornun tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Yine renk değiştirecekseniz az önce gösterdiğim yöntemle yeni renge geçebilirsiniz. Şöyle burada bir zincir çekiyorum. Pardon, burada yeni renge geçmiyoruz. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Toplamda 2 4 6 8 10 11 tane popcornumu yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve ilk yaptığım popcornun tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım.
Burada bir zincir çekiyorum ve yine aynı yöntemi yapıyorum. Hemen popcorn'un tepesine bir, tekrar batıyorum, 2. Zincir olan bölüme bir sık iğne, popcorn tepelerine 2 tane, 1, 2. Zincir bölümüne 1, popcorn tepelerine 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Zincir bölümüne bir tane sık iğne yapıyorum ve ilk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım ve bu şekilde eğer renk değiştirmek istiyorsanız bu sıradan sonra tekrar değiştirebilirsiniz. Ben buradan yine devam edeceğim. 3 tane zincir çektim. Tığın başını 2 kez doladım ve ilk popcornumu hemen buraya yapıyorum. Aslında sıralama aynı şekilde arkadaşlar. Hep aynı yöntemle ilerliyoruz. Şimdi burada yine bir tane boşluk bırakarak popcornlarımızı yapmaya devam edeceğiz. 2, 4, 5, 6, 7. de bir kez dolayıp batıyorum. Önce 1, sonra 2 ve hepsini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3. Şöyle çekiyorum ki aradakini atlamayalım. Bir kez doladım. Bir tane sık iğne atladım. İkinciye battım. Ve yine bu şekilde devam ediyorum. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Bir tane atlayarak yine devam ediyoruz. Şöyle sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane bu sırada popcorn yapacağız. Bir tane yine sık iğne atlayarak, bakın, birinciye değil ikinciye, hep aralarda bir tane sık iğne fazladan olması gerekiyor. Yani bir sık iğne atlamamız gerekiyor. Hemen ben sıra sonuna kadar yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane popcornumu bitirdim. 3 tane zincir çektim. Ve ilk popcornun tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir. Tekrar yine aynı işlem. Popcorn tepesine 2 tane sık iğne. Zincir boşluğuna bir tane. Popcorn tepelerine 2 tane. 1. Aynı yere battım. 2. Boşluklara 1. Popcorn tepelerine 2 tane. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şöyle bombeli göründüğüne hiç bakmayın. Kenarlar eklendiğinde gayet düzgün görünecek. Ama yine de siz çok bombeli görünmesini istemiyorsanız aradaki zincirleri daha fazla çekebilirsiniz. Burada yine popcorn sırasını yapacağım ama şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şuradaki popcornları örmüyorum. Toplamda 22 tane popcorn öreceğim. Şu ortadan 3 tane popcornu boş bırakacağım. Şöyle gördüğünüz gibi toplamda burada 22 tane sayarak popcorn yapabilirsiniz. Yine 3 zincirle başladım. 2 kez doladım. Dibine batıyorum hemen. Şöyle yine ilk popcornu beraber yapalım. İkinci trabzanımı yaptım. 2 kez doladım. Dibine batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2. 2 kez doladım. Önce 1, sonra 2, 2, 4 oldu. 5, 6,
7.'yi bir kez doluyorum. Battım. Önce 1, sonra 2, parmağımla şöyle öne doğru bastırıyorum ve tüm popcornları kapattım. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını sadece bir kez doladım. Bir tane sık iğne atlayıp ikinciye batıyorum. Önce 1, sonra 2. Daha sonra 2 kez dolayarak toplamda 5 tane yapıyorum. Üçlü trabzan. Şöyle çok kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Yani toplamda ilk trabzanımız ikili trabzan. Ortadaki 5 tane üçlü trabzan. Sondaki 7. trabzanda yine ikili trabzan olmuş oluyor. Toplamda 7 tane trabzan yapmış oluyoruz. Şöyle yarım yarım. Evet. 2, 4, 5, 6.'yı yapıyorum. 7.'yi bir kez doladım. Battım. 1, daha sonra 2 ilmek. Popcornumu düzeltiyorum. Hepsini birlikte kapattım. 1, 2, 3 zincir. Tığın başını bir kez doluyorum. Şöyle de çekiyorum. Birinci değil, ikinciden devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde toplamda 22 popcorn yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Şöyle beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane popcornumu yaptım. Az önce 3 dedim ama bir yanlışlık olmasın. Diğerinde de aynı şekilde. Şöyle 2 tane kalacak. Burada da 2 tane kaldı gördüğünüz gibi. Ortada 2 tane boş popcorn kalacak. Bu şekilde çantamızın popcorn bölümünü bitiriyoruz. Hemen burada şöyle kenar kısımlarına geçiyorum. Kenar kısmına geçmek için kafanızı karıştırmadan popcornu kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modeyi çeviriyorum. Şöyle zincir aralarına ikili trabzan yapacağız. 4'er tane. Her zincir boşluğuna 4 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4. Hiç arada zincir yok. Diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Diğer boşluğa geçiyorum. Hiç arada zincir yok. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde bütün zincir boşluklarına 4'er tane ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Tüm zincir boşluklarına 4'er tane ikili trabzan yaptım ve en son popcorn'un önüne geldim. Tığın başını doluyorum ve popcorn'un tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ilk popcorn'un tepesine 3 zincirle başlamıştık. Burayı tamamlamış olduk. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve düzgün bir geçiş için hemen dibine batıp ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tüm trabzan tepelerine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Tek tek batıyorum ve tüm trabzan tepelerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Yine şuraya gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son 2 trabzanımı da yapıyorum. Bakın şuradaki zincirin tepesine de batmayı unutmayalım. Evet. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. Son bir sıramız kaldı. Sık iğne sıramız.
zincir çektim. Modeli çevirdim. Yine dibine batarak başlıyorum. Ve tüm trabzan tepelerine sık iğne yaparak devam ediyorum. Arttırma, eksiltme yok. Tüm trabzan tepelerine birer tane sık iğne. Bu şekilde. Yine şu bölüme gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son yine 2 tane sık iğnem var. 1 ve sonuncu şöyle zincire de batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu bölümü tamamladığınızda bu şekilde görünmesi gerekiyor. Motifinizin diyebilirim. Evet, motif diyebiliriz bunu. Şimdi şuraya da sık iğne gitmemiz gerekiyor. Burayı dikkatli izlemenizi istiyorum. Bakın. Şurada sık iğne, ikili trabzan ve ikili trabzan, yani 3 sıra var. Burada hemen şöyle bakın. Sık iğne şöyle arasına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İkili trabzan bölümüne geldim. Şöyle araya battım. 2 tane. Son ikili trabzan bölümüne batıyorum. 2 tane sık iğne. Burada bakın fıstık bölümünde, fıstık bizim kaçlıydı? Şuradaki trabzanımız üçlüydü. 1 2 3. Şöyle çok kasma yaparsan dörtlü de yapabiliriz. Şöyle bir bakmak istiyorum. Diğerine kaç yapmışım? Şöyle 1 2 3 veya 4 yapabiliriz. Şöyle yine bir tane daha 4. Şöyle bakın. Tekrar göstermek istiyorum. Burada şaşırma olmasın. Bakın bu bizim fıstığımızın ilk trabzanı. 1 2 3 4. Bakın buralar zaten sık iğne. Tüm sık iğne tepelerine batarak birer tane sık iğne yapıyorum. Tüm sık iğnelere batarak tek tek sık iğne yapıyorum. Sonuncu sık iğnedeyim. Ve yine fıstık bölümüne geldim. Bakın fıstığın şöyle yan trabzanına 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Hemen şuradaki trabzana 2 tane 1 2 bir üstteki trabzanın beline doluyorum. 1 2 ve sık iğne bölümüne geldim. Bir tane sık iğne ve şu tepedeki sık iğne bölümüne şu şekilde batıyorum. Kaydırma yöntemiyle bu sırayı bitiriyorum. Hemen şöyle önünü çevirip göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar benim elimde şöyle metal bir tutacak var. Sizler istediğiniz tutacağı kullanabilirsiniz. Benim elimde bu vardı. Şu anda bunu kullanıyorum. Eğer elinizde tutacak yoksa şöyle askı örüp boyutuna göre şu arkalardan dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle kısacık kalın bir askı örersiniz. Şuralardan iki tarafa da tutturursunuz. Şimdi bunun montesini şöyle göstermek istiyorum. Bakın.
Öncelikle bir zincir çekelim. Şu askıyı şöyle tutuyorum. Şöyle altından geçirip tam da göstermek istiyorum burada. Biraz zor olacak ama bakın. Şöyle battım. İlmek geçiriyorum ve yine sık iğne yapacağım. Birinci sık iğne. Sonra bakın ikinciye batıyorum. Şöyle tek tek batıp şu aparat arada kalacak şekilde sık iğne yapıyorum. Tüm sık iğnelere tek tek batıyorum. Şu anda benim alanım dar olduğu için ve kameranın önünde olduğum için birazcık zorlanıyor gibi görünebilirim ama diğerini gayet kolay yaptım arkadaşlar. Bu şekilde tek tek batıp bakın aparat arada kalıyor. Hiç sık iğne atlamıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle burayı da kapatmak istemiyorum. Tam aynasıyla görmeniz için. Bakın gayet güzel. Şöyle sonuna kadar devam edeceğim. Hiç atlamıyorum. Biraz video uzun olabilir ama her zaman dediğim gibi şöyle ipinizi, tığınızı aldığınızda tam aynasıyla benden daha güzel yapmanızı istiyorum. Eminim ki de yapıyorsunuz. Bu şekilde böyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet. Az kaldı. Bakın şuraya kadar devam edeceğim. Şöyle bir zincir çekip şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Tersini de gayet düzgün. Gördüğünüz gibi. Tekrar şöyle öne alalım. Burada bir yere bağlantı yapmamıza gerek yok. Bir zincir çektim. İpimi artık burada kesiyorum. Ve daha ince bir tığla hemen burada ipimi saklıyorum. Hemen keselim. Ve son olarak arkadaşlar birleştirmemiz kaldı. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın diğerini de getirmek istiyorum. Şöyle diğerine karşıdan buhar tuttum. Bazı arkadaşlar çok merak ediyor karşıdan buharım. Arkadaşlar şöyle karşıdan şu mesafeden sıcak buharı veriyorum. En yüksek sıcaklıkta ama karşıdan. Çok yakın değil. Şu mesafeden buhar veriyorum. Daha sonra bakın bunu elimle düzeltmedim. Sadece kenarlarını düzelttim. Şu ortaya da şöyle bastırdım. Popcornlara kesinlikle elimle bastırmadım. Şimdi buna da aynısını yapacağım. Bakın. Buharı vereceğim. Şöyle elimle düzelteceğim. Şöyle ortaya da bastıracağım ki şu çıkıntı gitsin. Hemen ben karşıdan buharımı tutup birleştirmek için dönüyorum. Evet arkadaşlar ben buharımı tuttum. Gördüğünüz gibi gayet düzgün. Hemen ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle çantanın bir tarafı 21. Şöyle bakıyorum. 20,5 21 santim. Şöyle göstermek istiyorum.
Şöyle 21 santim. Hemen kullandığım aparatı da ölçmek istiyorum. 13 santim arkadaşlar. Benim yaptığım ipleri ve aparatlarla kullandığınızda bu ölçüler olur. Ama daha kalın bir ip kullandığınızda çantanız daha da büyük olacaktır. Şöyle iç yüzleri, tersleri birbirine bakacak şekilde çantayı birleştiriyorum ve artık birleştirme yöntemine geçeceğiz. Ama kenarlardan şöyle 2 tane de ayracım var. Sayıyorum. Biraz yakınlaştıralım. 1, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane benim için yeterli. 9'uncuya şöyle ayrıcımı takıyorum. Sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Diğer tarafta da aynı şekilde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İki tarafta da 9 olacak arkadaşlar. Şöyle tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bence şöyle yeterli. 10 da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hemen birleştirmeye geçelim. Normal motif birleştiri gibi birleştireceğiz. Motifleri nasıl birleştiriyorduk? Bakın ipim hep altta duracak şu şekilde. Uzunca alttan bırakıyorum. Ve birer tane şöyle bir buradan alıyorum. Bir de hemen karşısında. Birer tel aldım. Ve uzunca ilmeğimi şöyle ikisinin içinden geçiriyorum. Ve aynı şekilde bir buradan ben bir diğer taraftan ikisinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde şu uzun ipi de arkada ben yine sihirli halkamı kilitlediğim gibi o ipi de kilitleyeceğim. Şu ip bakın ip altta kalacak. Üstte işlem yapacağız. Bakın. Bir şu ilmekten bir de hemen karşısındakinden bakın. Tek ilmek alıyorum. Şöyle rahat görüyor muyuz? Ve şöyle içlerinden geçiriyorum. Bir bu ilmekten bir diğerinden ve şu şekilde bakın. Şu şekilde kenarda şöyle çok güzel bir örgü modeli olacak. Hemen önlerdeki tek ilmekten alıyorum. Sık iğne olduğu için biraz da zor batıyor. Diğerinden de önden ilmek aldım. Ve şöyle 3 ilmeğin içinden geçirdim. İpin altta olduğundan emin olun arkadaşlar, şu şekilde. Diğerinden de şöyle geçirdim. Gördüğünüz gibi birleşmemi gayet düzgün bir şekilde yapmış oldum. Bir burada. Başka bir işlemi yok. Sonuna kadar göstermeme de gerek yok. Şöyle karşılıklı birer ilmekten tığımı batırıyorum ve 3 ilmeği kapatıyorum. Şu ilmeğim altta. Normalde hep motif birleştirme diye soruyorsunuz bana. Motiflerimi de aynı yöntemle birleştiriyorum. Motiflerinizi de bu yöntemle rahatlıkla birleştirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde
ayracı koyduğum yere kadar bu şekilde birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Ayracımın olduğu yere kadar şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın, çok düzgün bir geçişimiz oldu. Artık ayracımı çıkarıyorum. Evet. Şurada bir zincir çekiyorum. Ve ipimi şöyle çok kısa olmayacak şekilde kesiyorum. Evet. Diğer ayracı da çıkarıyorum. Hemen iplerimi gizlemek istiyorum. Şöyle düğüm atarak başlıyorum. Daha sonra ipimi gizliyorum. Bence bir günde 2 tane yapılabilir. Benim pek kolayıma gitti. Ama gerçekten yeni öğrenenler için bile çok kolay olacak bir model bence. Bilmiyorum, sizler ne düşünüyorsunuz? Her zaman kolay modelleri tercih eden biri olarak bana gayet kolay. Hemen bakın, şöyle şurada uzunca bir ip bırakmıştık. Onu da aynı şekilde şöyle karşısından iyice sıkıştırıyorum. Düzgün bir geçiş olsun diye. Hemen onu da şuraya sabitleyeceğim. Düğüm atarak. Sökülsün istemiyorum çünkü. Daha sonra da gizlemeleri zaten siz kendiniz daha güzel yaparsınız eminim. Evet, ben şöyle elimden geldiği kadar kameranın önünde gizliyorum. Ve çantamız hazır. Şu anda benim elimde arkadaşlar maalesef astarım yok. Hemen şöyle kamerayı uzaklaştırdım, daha net bir şekilde görmeniz için bence mükemmel oldu. Hemen şöyle tekrar içine bakalım. İçi de gayet geniş arkadaşlar. İstediğiniz gibi telefonunuzu, cüzdanınızı rahatlıkla koyabilirsiniz. Dediğim gibi ben önceden de söylemiştim, dikiş dikmeyi pek sevmiyorum. Ama sizler için biliyorsunuz ki ben genelde astar dikiyorum. Ama şu anda elimde uygun astar olmadığı için dikemiyorum. Siz dikemiyorsanız terzilere verebilirsiniz. Terziler dikiyor, hem de çok güzel dikiyor. İçine astarınızı, fermuarınızı yapabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı ve çok güzel görünen bir çanta elde etmiş olduk. Umarım ben açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.